Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır yeni video atmıyordum. Şimdi bu videoda ne yapacağız arkadaşlar? Binomo'daki dolar hesabıma Tether üzerinden yani kripto parayla yükleme yapacağım buraya. Bunu da Binance TR üzerinden yapacağım. Şimdi nasıl yapıyoruz onu? Çok basit. Para ekle kısmına tıklıyorum. Para ekle kısmından buradan görüyorsunuz banka hesabınızla da yükleme yapabiliyorsunuz, Papara vesaire, ama ben Tether'le yükleme yapmak istiyorum buraya çünkü daha hızlı işlemler gerçekleşiyor o şekilde. Şimdi Tether üzerinden Tron 20'ye basıyorum. Tutar diyor, tutar $100. Bonus almadan devam ediyorum. Buna dikkat edin. Bonus aldığınız zaman arkadaşlar bu sefer ciro yapmak zorunda kalırsınız. Parayı yatıra tıklıyoruz hemen. Şimdi arkadaşlar ödeme yapılacak USDT adresini verdi bana burada. Bunu kopyaladım. Binance TR'ye geçiş yapıyorum. USDT $127 var burada hesabımda şu an. Çekmeye tıklıyorum hemen. Çekme kısmından Tron 20'yi seçiyorum arkadaşlar. A olarak burada görüyorsunuz A seçimi diyor. Tron 20'yi seçiyoruz çünkü burada zaten görüyorsunuz Tron 20 ile yükleme yapıyor. Tron 20'yi seçtikten sonra alıcının adres kısmına yapıştırıyorum. Şimdi arkadaşlar burada $100 yükleme yapmak istedim ama 40 cent burada gördüğünüz gibi komisyon çıkarttı. Bu sefer buraya $101 yazıyorum. Alacağınız tutar $100 çıkıyor gördüğünüz gibi. Yani 40 cent $1 diyebiliriz. $1 komisyonumuz varmış. Bunu da şimdi göndere tıklıyorum. Çekme talebi için e-postanıza doğrulama kodu gönderiliyor. Ben şimdi hemen gireyim, zaten tek seferlik bu. Bir de arkadaşlar ikinci doğrulamayı giriyorum. 671 894. Onayla dedik mi tamam. Tamam, çekme talebi gönderildi diyor. Burada arkadaşlar artık bir şey yapmamıza gerek yok. Ana sayfaya dönebiliriz. Artık hesabımıza bir 10-15 dakika içinde para geçmesi gerekiyor. Yaklaşık 10-15 dakika sonra gerçek hesabımıza para geçti. Şimdi ben buradan bir indikatör atayım ilk önce pariteye. RSI indikatörünü atacağım. Periyodunu bunun 75 yapıyorum. Bunu da o zaman 25 yapıyoruz ve 8 yapıyorum. Sarı olsun. Şu şekilde tamam. Bu şekilde attık indikatörümüzü ve şu an gayet güzel bir Euro USD paritesinde durum var arkadaşlar. 4 dakikalık aşağı yönlü $10'lık işlem açtım. İlk işlemi yanlış açtım. 1 dakikalık acele ettim. 1 dakikalık işlem açtım. İkinci işlemi şurada görüyorsunuz, kalan süreyi. İlk işlem gelmedi büyük ihtimalle. 8 saniye kaldı. RSI indikatörünün nasıl kullanılacağını bilmeyenler için kısa bir özet geçeyim. Üst bandı kırdığı zaman aşırı alım seviyesine ulaştığı anlamına gelir. Bundan sonra fiyat aşağı yönlü dönebilir sinyalini veriyor bu indikatör. Ve burada da tam tersi, ama gördüğünüz gibi bir uyumsuzluk var burada. Olsun, biraz daha yükselmeye devam ederse burada açmış olduğum işlemlerin 2,5 katına gireceğim. Açmış olduğum iki işlemde gelmeyecek gibi gözüküyor. Bu sefer 5 dakikalık açmış olduğum paranın 2,5 katını giriyorum. Belki şu son işlem gelirse üsttekiler de gelme ihtimali yüksek arkadaşlar. Şu an gayet güzel gözüküyor. En üst tepelerden yakalamış olduğumuz işlemler görüyorsunuz. Karlı kapanacak gibi duruyor. Aşağı yönlü işlem açtık ve RSI indikatörümüze de bir bakalım. Evet, hafiften aşağı yönlü dönmeye başladı. Son dakikalar çok önemli. Bazen şu şekilde hacimli bir mumla, yükselişle ne yapıyor? İşlemimizi eksiyle kapatabiliyor. Son dakika ve şu an görüyorsunuz hareket zıplayacak gibi duruyor. Umarım bu işlem gelir arkadaşlar. Piyasada en zor durum şu: yükleme yaptığınız zaman ilk 5 işlem çok böyle biraz stresli geçiyor ama birazcık kar sağladıktan sonra artık karınızla işlem açmaya başlayacaksınız ve o zaman ben kendimi rahat hissediyorum açıkçası. Umarım sizde de bu şekilde oluyordur. Oluyorsa yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Düşüncelerimizi bu şekilde paylaşalım. Evet dostlar, gördüğünüz gibi son açmış olduğumuz 3 işlemde geldi. Sağ olsun indikatörümüz. AutoCAD paritesinde gördüğünüz gibi çok güzel bir
yukarı yönlü şey oluştu burada. Ben 10 dolar yukarı yönlü buradan bir işlem açarak denemek istiyorum. Bu sefer işlemi 3 dakikalık açtım arkadaşlar. Neden? Çünkü şuradaki dönüşü görüyorsunuz. 3 dakikalık yeterli bence. Şuradaki dönüş de aynı şekilde. Umarım 3. kez de bu şekilde tekrarlayacağını düşünüyorum. Son dakika arkadaşlar, şu mum bize ya kazandıracak ya da bize kaybettirecek. Ben bir indikatöre de bir bakayım. Şöyle ne olup ne bitiyor. İndikatör zaten düzeltmesini yapmış buradan. Bir kere tepki almış buradan ve ikinci kez değiyor. Son 30 saniye biraz kafasını kaldırırsa belki gelebilir. Ne olur ne olmasa arkadaşlar 3 dakikalık yukarı yönlü ben işlem açıyorum tekrardan. Piyasaya yeni girenlerin en çok sorduğu sorulardan bir tanesi de şu: neden sürekli parça halinde işlem açıyorsun diye. Görüyor musunuz? Yani birisi buradan açıldı, ikincisi buradan açıldı. Eğer bunu tek seferde açmış olsaydım şuradan açılırdı, bu işlem gelmeyebilirdi, ya da şuradan açılırdı, bu işlem gelmeyebilirdi. En azından birazcık şansımı arttırmış oldum. Bu işlemlerden biri gelirse bile yani diğerinin zararını kapatabilir diye. İkinci kez de indikatörümüz şuraya geldi. RSI'den bir kere tepki aldı. İkinci kez de tepki aldı. Umarım burada bir uyumsuzluk oluşmazsa bu işlemler gelir. Aşağı yönlü 20 dolarlık işlem açıyorum. Çünkü bu işlemimden ben pek emin olamadım. Olur da ters giderse de şu işlemler kapatabilir. Hesaptaki bakiye de bu arada 47 dolara düştü. Gerçekten risk alıyorum. Siz sakın bu şekilde yapmayın dostlar. Çünkü ben uzun zamandır bu piyasadayım. Şu an kaybedersem bile 100 dolarımı yani kat kat fazlasını kazandım ben. Burada bir ters üçgen formasyonu var ve bizim üstteki seviyemiz de bu. Gerçekten köşeye döndürdü bizi. Görüyorsunuz. Eğer bu işlem gelirse hesabı tekrardan 100 dolara tamamlamış oluruz da, ama görüyorsunuz arkadaşlar bu ters dönmeye başladı buradan. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz işlemler gelmiyor. Bu sefer de hesaptaki bakiyeyi %50'sini kaybettik eğer bu işlemler de gelmezse. Bundan sonra artık hırsım yani benim hırsım artık çalışmaya başlıyor gerçekten, çünkü diyor ki işte hemen kalan hesaptaki parayı da işlem aç diyor. Arkadaşlar bu şekilde sakın yapmayın. Şu an kaybettik. Kaybedersek bile bakın piyasada kazanç da olur, kayıp da olur, ama bilinçli bir şekilde yapalım bunları. Kaybettiğimiz zaman da sürekli çalıştığımız bir strateji üzerinden kaybedersek tamam, okey, sıkıntı yok. Demek ki o strateji bu arada çalışmadı diye en azından teselli edebiliyoruz kendimizi, ama yani hırsımızla bu şekilde ilerlemek istersek sıkıntı arkadaşlar. Ben artık bekliyorum. Kripto indeks paritesinden aşağı yönlü, bakın aşağı yönlü risk alıyorum, ama aşağı yönlü pozisyon açacağım şimdi. Hepsini giriyorum arkadaşlar. Siz bu şekilde sakın yapmayın. Görüyorsunuz işlem sonlandı vesaire vesaire, para kalmadı diyor. Hesaptaki bakiyenin hepsini atıyorum. Buradaki trend aşağı yönlü, bu şekilde de çalışıyorum. Şuradan görüyorsunuz aşağı yönlü bir düşüş var ve bir kafasını kaldırıp tekrardan aşağı yönlü gitmiş. Umarım buradaki durumu tekrarlayacak bu. Yani birazcık şu an yükselişe geçti ama biraz daha aşağı yönlü düşüşünü devam ettireceğini düşünüyorum. Çünkü şuradaki bir destek seviyesine tam olarak ulaşmadı bu. Şu destek seviyesine gelmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bu tamamen tahmin arkadaşlar. Evet, güzel.
bu işlemde geldi. Ne dedik? Şuradaki destek seviyesine gelmesi gerekiyor dedik. Ve şu an 15 dolar eksideyim maalesef. Yapacak bir şey yok. Hırsıma yenik düşmek istemiyorum. Evet, işlem açmak istiyorum şu an. Tekrardan yatırım yapmak istiyorum. 15 doları da kurtarmak istiyorum ama yatırım psikolojisi bu şekilde olmuyor arkadaşlar. Bunu gösterme amacıyla bu videoyu çekiyorum. Zarar da olur, kazanç da olur. Önemli olan durabilmeniz. Riskli işlemler aldık zaten. Hesaptaki bakiyemizin hepsini döndürdük neredeyse gördüğünüz gibi. Ama yine de 15 dolar eksideyiz. Bir sonraki videoda bunu çıkartırız belki. Sizden tek isteğim arkadaşlar, kanala abone olup bir tane like'ınızı kıskanmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.